Bir adam sokaklarda yürür, üzerinde eski bir kimono, sırtında bir katana. Ne bir kale onu bekler ne de bir efendi ve yine de başı dik, bakışları kararlı. Bu adam bir Ronin'dir. Feodal Japonya'nın en hüzünlü figürlerinden biri olan Roninler, tarih boyunca hem korkulan hem de hayranlık duyulan kişiler olmuşlardır. Sistemin dışına itildiler ama inançlarını ve onurlarını asla bırakmadılar. Bugün yalnızlıkla sadakat arasında sıkışmış bu savaşçıları daha yakından tanıyacağız. Ronin kelimesinin anlamı dalgalar arasında sürüklenen adamdır. Yani istikrarsız, sığınaksız, yönsüz biri. Ama bu kelimenin ardında bir sosyal kırılma, bir kişilik trajedisi vardır. Feodal Japonya'da savaşçılar yani samuraylar sadece savaşmakla yükümlü değildi. Aynı zamanda efendilerine yani daimyolara mutlak sadakatle bağlıydılar. Bu sadakat Japon değer sisteminin kalbinde yer alıyordu. Bushido yani savaşçının yolu. Bushido cesaret, dürüstlük, sadakat, alçak gönüllülük ve onur gibi ilkeleri kapsardı. Samuray efendisi için yaşar, efendisi için ölürdü. Peki ya efendisi ölürse? İşte o an samuray Ronin'e dönüşürdü. Sadakatini bağlayacak bir figürü kalmadığında toplum onu artık kırılmış bir savaşçı olarak görürdü. Roninlerin ortaya çıkışı Japonya'nın siyasi ve sosyal dalgalanmalarıyla doğrudan ilişkilidir. 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar süren Sengoku dönemi yani savaşan devletler dönemi ülkede büyük bir kaosa neden oldu. Bu dönemde yüzlerce daimyo kendi bölgelerini kontrol ediyordu ve savaş sürekliydi. Samuraylar bu dönemin bel kemiğiydi. Ancak 1603'te Tokugawa Ieyasu'nun iktidarı ele geçirmesiyle Edo dönemi başladı. Bu dönemle birlikte ülkeye görece bir barış geldi. Ancak barış tüm samuraylar için iyi bir haber değildi. Savaşların azalmasıyla birçok samuray işlevsiz kaldı. Bir kısmı efendilerini savaşta kaybetti. Diğerleri politik kararla görevden alındı. Ve işte binlerce samuray bir anda Ronin'e dönüştü. Edo döneminde Roninler yasalarla değil, sosyal normlarla bastırıldı. Toplum efendisine sadakat göstermeyen savaşçıyı tamamlanmamış olarak görüyordu. Bir samurayın tek başına hareket etmesi itaatsizlikle eş tutuluyordu. Roninler genellikle iş bulamaz, evlenemez, vergilerden muaf tutulmazlardı. Yalnızca en düşük statülü işlerde çalışabilir ya da başka daimyo hizmetine girmeye çalışabilirlerdi. Bazıları haydutluğa başladı. Bazıları ise paralı asker olarak çalıştı. Bu da Roninlerin hem korkulan hem de güvensiz görülen figürler olmasına yol açtı. Ama bu dışlanmış savaşçılar arasında tarihin akışını değiştirecek olanlar da vardı. 1701 yılında Edo'da yaşanan olay Ronin kavramını efsaneleştirdi. Asano Nagonari adlı bir daimyo, Kira Yoshinaka adlı yüksek rütbeli bir saray görevlisi tarafından küçük düşürülür. Onuruna yediremeyen Asano, Kira'ya sarayda saldırır. Bu yasaya göre ölüm cezasını gerektirir. Asano idam edilir ve onun 300'den fazla samurayı efendisiz kalır. İçlerinden 47'si efendilerine sadakati sonuna kadar götürür. 2 yıl boyunca sıradan birer vatandaş gibi yaşarlar. Ama her biri içinde tek bir amacı taşır. İntikam. 1703 yılında bir kış gecesi. 47 Ronin Kira'nın konağını basar. Koruma ordusunu geçip Kira'yı öldürürler. Sonra da Asano'nun mezarına gidip Kira'nın kesilmiş başını bırakırlar. Bu hareket Japonya'da büyük bir tartışma yaratır. Sadakat mi daha kutsaldır yoksa yasa mı? Hükümet Roninlere ölüm cezasına çarptırır. Ama seppuku yani onurlu intihar yapmalarına izin verir. Bu da halk nezdinde onları kahramanlaştırır. Bugün bile Tokyo'daki Sengakuji tapınağında bu 47 Ronin'in mezarları ziyaret edilmektedir. Ronin sadece tarihi bir figür değil, aynı zamanda sosyolojik bir semboldür. Onlar Japon toplumunun katı sınıf sisteminden dışlanan ama bu dışlanma karşısında kişiliğini kaybetmeyen bireylerdi. Ronin figürü aynı zamanda insan doğasındaki şu temel çatışmayı yansıtır. Sadakat mi, özgürlük mü? Roninler efendilerini kaybettikten sonra ya başkasına bağlanmalı ya da kendi yolunu çizmeliydi. İkisi de riskliydi. Ama bu seçim onları birey olarak tanımlayan en büyük tercihti.
Bugün Ronin kavramı yalnızca tarih kitaplarında kalmış değil. Japonya'da üniversite sınavını kazanamayan ama tekrar hazırlanan gençlere de mecazen Ronin denir. Çünkü onlar da bir süreliğine bağımsız ve yönsüzdür. Ancak amaçlarından vazgeçmezler. Batı dünyasında da Ronin kavramı popüler kültürde sıkça işlenmiştir. Filmler, oyunlar, çizgi romanlar. Özellikle yalnız ama onurlu kahraman arketipi Ronin ruhundan beslenir. Bu figür Batman'den John Wick'e kadar birçok karakterde görülür. Ronin olmak sadece savaşçı olmak değil, yalnız kendi duruşunu koruyabilmek demektir. Sisteme ait olmadan da ilkelere bağlı kalabilmek demektir. Japonya'nın efendisiz savaşçıları bize hala bir şey söylüyor. Kimi zaman kaybetmek, kimliğimizi daha derinlemesine inşa etmemize neden olabilir. Peki ya siz? Bir gün ait olduğunuz düzen yıkılırsa sadakat mi seçersiniz, özgürlük mü?